Hepinize selamlar, ben Eros. Bugün en çok konuşulan konulardan biri, boy uzatma. Biliyorsunuz ki Z kuşağının şu anda Türkiye'de özellikle insanların kafasında olan tek şey işte boyum çok kısa, boyumu nasıl uzatabilirim, yaşım işte 18, 15 veya 20 ya da 25 yukarısı da olabiliyor. Bugün insanlar şu an sürekli şunu soruyor, boyum nasıl uzar, boyum nasıl uzar? O yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Hazırsan başlayalım. İlk olarak yaşınız her ne olursa olsun boyunuz uzayacaktır. Çok muhteşem, sırlarıyla bilinen Masai kabilesiyle tanıştırayım. Buyurun. Masai kabilesi Doğu Afrika'da Kenya ve Tanzanya bölgelerinde yaşayan uzun boyları ve atletik yapılarıyla tanınan bir topluluktur. Bu fiziksel özellikleri genetik faktörlerin yanı sıra yaşam tarzları ve kültürel pratikleriyle ilişkilendirilir. Masai kabilesinin sırlarından biri de genetik yapıları. Yani Masai halkının genetik özellikleri uzun boylu olmalarında önemli bir rol oynar. Diğeri ise tabii ki beslenme. Masailer protein açısından zengin bir diyet uygularlar. Özellikle süt, et ve kan tüketimi yaygındır. Evet, kan nasıl diyeceksiniz ama anlatacağım. Bu beslenme şekli kemik gelişimini destekleyerek boy uzamasına katkıda bulunabilir. Diğeri ise fiziksel aktiviteleri. Biliyorsunuz bunlar bir kabile. O yüzden günlük yaşamlarında sürekli hareket halinde olan Masailer avcılık, hayvancılık ve dans gibi aktivitelerle meşgul olurlar. Dans birazcık size aşina geldi mi? Özellikle adumu olarak bilinen zıplama dansı bacak kaslarını güçlendirir ve esnekliği arttırır. Diğeri ise duruş ve postür. Masai halkı dik duruşlarıyla bilinir. Bu duruş omurganın hizalanmasını sağlayarak daha uzun görmelerine yardımcı olur. Yani Masai kabilesi kısaca bilimsel olarak yapılan araştırmalarda genetik olarak değil yaptıkları şey danslar, zıplama hareketleri, postür, beslenme bu sayede boylarını çok yükseğe çıkartabiliyorlar. Santimetrelerce uzun olabiliyorlar. Şimdi Masai kabilesinin yaptığı hareketleri göstermeden önce sana birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Bak, benim boyum şu anda 1.88. Fakat ailem, babam 1.75, annem ise 1.63 boyunda. Peki ben nasıl bu kadar uzadım? İşte bunun cevabı ne biliyor musun? Yaptığım egzersizlerdi, beslenmeydi. Fitness sporla uğraşıyorum, az çok biliyorsundur. Ve yaptığım, sır gibi sakladığım egzersizler var. Onu zaten birazdan göstereceğim. Aynı zamanda oynadığım basketbol, profesyonel olarak oynadığım, yüzme sporunda çok fazla alakadar oldum. Yüzme, basketbol bence en iyi sizin boyunu uzatacak şeylerden biri spor olarak, egzersizlerden ziyade spor olarak yüzme ve basketbol. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Ben her hafta sonu, haftada 2 kez, cumartesi ve pazar basketbol oynamaya gidiyorum. Yaklaşık birkaç saat basketbol oynuyorum. Yüzme olarak da haftanın 3 günü, okulda derslerim hatta yüzme zaten. Haftanın 3 günü 3'er saatten yüzüyorum. Ama bunların dışında bence egzersizler çok daha fazla faydalı. Çünkü ben boyumun kısa kalacağından çok korkuyordum. Tıpkı şu anda boyun kısaysa eğer senin korktuğun gibi. Çünkü ben de birçok araştırmaya girdim. YouTube'dan oradan bilimsel araştırmalar çözdüm. Ve birçok egzersiz denedim ve şu anda boyum bu sayede 1.88'e geldi. Belki duymuşsunuzdur büyüme hormonunu. Gece uyuduğunuzda, erken yattığınızda büyüme hormonu salgılar. Bu da aslında sizin kemik gelişiminiz, kaslarınızın gelişimi, organlarınızın gelişimi birçok şeyde faktörde etkilidir. Peki büyüme hormonunu en top seviyede nasıl aktive edersiniz? Şöyle ki çok erken saatlerde yatmaya bakın. Aklınızdan çıkartmayın. Gece saat 1-2'de yatmayın. Yatacağınız saat 9-10, maksimum bu saatler. Ne kadar fazla uyursanız o kadar fazla büyüme hormonu salgılanmaya başlar. Bir diğeri ise beslenme. Bakın çinko, magnezyum, B6 vitamini bunlar kemik gelişiminde çok önemli vitaminler, mineraller. Olabildiğince bu vitaminleri, mineralleri almaya çalışın. Beslenme çok önemli. Bakın Masai kabilesinden de gördüğünüz üzere çok doğal besleniyorlar. Asla yapay bir gıda yok, renklendirici, koruyucu hiçbir şeyler olmadan besleniyorlar. Doğal etle, sütle, proteinle besleniyorlar. Bu sayede boyları aslında olduğundan çok daha hızlı uzayabiliyor. Yani senin yapman gereken şeylerden biri de iyi beslenmek ve büyüme hormonunu aktive etmek. Bir diğer soru ise fitness boyu kısaltır mı? Hayır, kesinlikle kısaltmıyor. Bunun kanıtı benim aslında. Benim boyum 1.88, kısa bir boy değil. Belki de şu anda 1.90'ımdır. Çünkü en son 17 yaşında boyumu ölçtürdüm ve 1.88 çıktı. Şimdi şöyle bir durum var. Fitness aslında şöyle düşünün. Bir yere asıldığınızı düşünün, tamam mı? Omurgalarınız açılmaya başlıyor. Geriliyorsunuz çünkü. Bu sayede boyunuz uzuyor. Yani göstereceğim egzersizler arasında kesinlikle asılma birinci geliyor. Diğerlerini birazdan göstereceğim. Yani fitness asla boy kısaltmaz veya boy uzamasını durdurmaz. Tam aksine boyu uzatır. Şöyle düşünün. Elbette ki yapılan araştırmalara göre insanların konuştuğu birçok şeyler var. Şöyle diyorlar. İşte kas geliştikçe kaslar büyüdüğü için kemik gelişimini kısıtlıyor. Baskı uyguluyor kaslar. Sıktığı için kemiği o kemik uzamıyor. Ama böyle bir şey yok. Şöyle düşün. Asılmada nasıl omurgalar açılıyorsa siz elinize bir 20 kiloluk örnek dumbbell alın
ve onu yere doğru tutun. Buradaki kemikler de uzamaya başlayacak aslında. Bu hep böyledir. O yüzden fitness boyu kısaltmaz. Mesela deadlift yapanların boyu kısa derler. Hayır, ben hayatım boyunca deadlift yaptım ve birçok sporcu var deadlift yapan, boyları kısa değil. Bu genetik, genetiğe faktörlü olan bir şey. Neyse, fazla uzatmadan isterseniz egzersizlere geçelim. Size sırrın sırrını açıklayacağım. Bunları yaptığınız sürece emin olun ki bir ayda boyunuz 3-5 santimetre bile uzayabilir. Hazırsanız başlayalım. Evet, şimdi ilk hareketi gösteriyorum. En önemli hareketlerden biri boyunuzun uzaması için. Hareket şu. Aynen bu şekilde geldik. Ellerimiz omuz hizasında duruyor. Bacaklarımızı açtık. Şu an yerdeyiz, değil mi? Kendimizi yukarı doğru itiyoruz. Bu şekilde. Ve bekliyoruz. Bu şu anda omurgamdaki bütün kemikleri aslında esnetiyor ve sırt kaslarımı güçlendiriyor. Tekrardan aşağı eğildim. Bir kez daha yapıyorum. Tekrar eğildim. Son bir kez daha. Evet. Yap. Bu hareketi gece yatmadan önce 3 set şeklinde uygulayın. Az önce gördüğünüz bir setti. 1, 2, 3 defa yaptım. 15-20 saniye kadar yapın bunu. İşte birinci set bitiyor bundan sonra. Sonra tekrar ikinci set 3 defa yaptınız. 1, 2, 3. Her biri 20 saniye. Sonra ikinci set de bitmiş olacak. Totalde 3 set. Ve bunu sabah uyandığınızda uyanır uyanmaz yoga şeklinde bunu yapmanızı istiyorum. Aynı şekilde 3 set 20'şer saniyeden. İkinci hareket, bu hareketin ismi bridge diye geçiyor İngilizce'de. Pelvik kaldırma diyoruz. Yine aynı şekilde omurgamızı esneteceğiz, güçlendirme yapacağız. O hareketi hemen gösteriyorum. Bu şekilde yine geldim, uzandım. Ayaklarım düz bir şekilde yere bakıyor. Duruşum bu. Pelvik, kalça kaslarımızı yukarı kaldıracağız. Omuz hizasına gelene kadar. Bu. Totalde 10 tane yapmanızı istiyorum. 10 tane yaptıktan sonra 1 dakika dinleneceksiniz. Ve bu birinci set olmuş olacak. Bunu da 3 set yapacağız. Evet. Aynı şekilde bunu da gece yatmadan önce yoga rutininize eklemenizi istiyorum. Ve sabah kalktığınızda aynı şekilde nasıl kobra pozunu yaptıysanız hemen ardından biraz 1-2 dakika dinlenip bu harekete geçmenizi istiyorum. Ve hazırsanız 3. harekete geçelim. Ve son hareket. Bittilasana. Yani birazcık garip bir isim var ama kedi inek duruşu. Benim yaptığım, küçüklükten beri yaptığım boyumun uzaması için en önemli hareketlerden biri buydu. Ben her gün yapardım bunu. Onu da göstereceğim. İlla ki görmüşsünüzdür zaten. Duruşumuz şu. Gerçekten bir kedi veya inek gibi duruyoruz. Çok doğru. Şimdi kalçamızı ve belimizi, kalçayı büküyoruz ve beli yukarı kaldırıyoruz. Şu. İyice büküldüm. Ve en sonunda açıyorsun. Şu. Bu omurgayı yine esnetecek ve esnekliğinizi de arttıracak. Kemiklerde bir açılım sağlayacak. Yine eğildim. Evet. 2. Şu. Tekrar eğildim. 3. Şu. Tekrar eğildim. Şu. Bunu da totalde yine aynı şekilde yapmanızı istiyorum. Gece yatmadan önce buna başlıyorsunuz ve sabah uyandığınızda yoga rutininize ekliyorsunuz bu hareketi. Yine 3 set yapacaksınız. Totalde ilk set 10 tekrar olacak. Ardından 1 dakika dinlenmenizi istiyorum. İkinci set 10 tekrar. Üçüncü set 10 tekrar. Zaten bu söylediklerimi aynı şekilde YouTube'un açıklama kısmına, bu videonun açıklama kısmına yazacağım. Çok güzel bir boy uzatma rutini paylaşacağım size. Benim küçüklükten beri yaptığım boyumun uzaması için her şeyini araştırdığım bir rutinimi size yazacağım. Zaten gösterdiğim hareketlerden oluşuyor. Video bu kadardı. Eğer videoyu gerçekten beğendiyseniz beğenmeyi ve düşüncelerinizi gerçekten merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Ve lütfen bana yorumlarda veya Instagram'dan ya da herhangi bir sosyal medya hesabım üzerinden deneyimlerinizi paylaşmanızı istiyorum. Boyunuz ne kadar uzayacak bir ayda? Çok bunu merak ediyorum açıkçası. O yüzden o zamana kadar hoşça kalın.